Merhaba sevgili defineciler, tarih ve kültür meraklıları. Bugün insanlık tarihinin en kadim ve evrensel gerçeklerinden biri olan ölüm olgusunu ve ona eşlik eden gelenekleri derinlemesine inceleyeceğimiz eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu videomuzda diğer bazı kanalların videolarında olduğu gibi her taşın altında sepetler dolusu hazineleri bulmak gibi bir durum olmayacaktır. Bizim sizler için gerçek tarihi kaynaklardan, gizli arşivlerden, tezlerden, akademik kaynaklardan, devlet arşivlerinden ve kendi tecrübelerimizden, kadim uygarlıkların eski çağlarda ölümle nasıl yüzleştiğini, sevdiklerini sonsuzluğa uğurlarken hangi ritüelleri uyguladıklarını, mezar çeşitlerini, dini törenlerini ve ölü gömme alışkanlıklarını tüm detaylarıyla düşündüren ve merak uyandıran bir bakış açısıyla ele alacağız. Hazırsanız, zamanın ve coğrafyanın sisleri arasında unutulmuş mezarlara doğru bu büyüleyici keşfe başlayalım. Ölümün evrenselliği ve antik çağlarda ölü kültünün doğuşu. Antik mezarlıklar, piramitler, kurganlar, mağara gömütleri. Sevgili izleyiciler, her canlı için kaçınılmaz bir son olan ölüm, insanoğlunun zihnini çağlar boyunca meşgul etmiş en büyük gizemlerden biri olmuştur. Doğum ve yaşamla birlikte var olan bu son geçiş dönemi, her kültürde toplumun inanç ve görüşlerine göre farklı şekillerde algılanmış ve yorumlanmıştır. İnsanlık, ölümün bilincine vardığı ilk günden itibaren ölülerini sistematik bir düzen içinde gömmeye başlamış, bu durum zamanla öteki dünya inancının doğmasına yol açmıştır. Yani ölümün hayatın bir başka formda, başka bir boyutta ve yerde devam edeceği düşüncesi, kadim toplumlarda güçlü bir şekilde var olmuştur. Bu inanç doğrultusunda, ölen kişinin ahirete huzurla ve hızlı bir şekilde geçmesini sağlamak, aynı zamanda yaşayanların ölen kişiye karşı son görevlerini yerine getirmek amacıyla çeşitli uygulamalar ve ritüeller geliştirilmiştir. Böylece toplumlar arasında ölü kültü olarak adlandırılan, ölen kişiye yapılacakları ve geride kalanların ne yapması gerektiğini belirleyen karmaşık sistemler ortaya çıkmıştır. Bu ritüeller sadece dini anlam taşımakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal yapı, statü, etnik kimlik ve günlük yaşam hakkında da önemli ipuçları sunmuştur. Tarih öncesi çağlarda gömü gelenekleri, ilk adımlar ve sembolizmin doğuşu. İnsanlığın en eski çağlarından itibaren ölü gömme pratikleri, soyut düşünme yeteneğinin kazanılmasıyla birlikte gelişmiştir. Orta Paleolitik dönemde Neandertal insanının ölülerini fetüs şeklinde gömmesi, bu insan türünün ilk defa öte dünya ve belki de yeniden hayata dönüş inancının temellerini attığının bir göstergesidir. Bu tür gömütlerde cesetlerin iple bağlanması, ölülerin tekrar dirilmesinden korkulduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir. Kırmızı aşı boyası ve sembolizmi. Paleolitik çağın sonlarına doğru, özellikle Batı Akdeniz'deki Grimadlian ve Cro-Magnon insanları ölülerini kırmızı aşı boyasıyla boyamışlardır. Bu uygulamanın, ölen kişinin solgun rengini canlandırmak ve yitirilen yaşamı geri getirmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bu gelenek, binlerce yıl sonra, M.Ö. 7. bin yılda Anadolu'daki Çatalhöyük Neolitik yerleşmesinde de görülmüştür. Kırmızı renk ve aşı boyası, kötü ruhları ve doğaüstü varlıkları uzaklaştırmak, ölüleri kötülüklerden korumak ve yeniden hayat bulmalarını sağlamak amacıyla ritüellerde kullanılmıştır. Yerleşim içi gömüler, yani intramural. Neolitik çağda, özellikle Çatalhöyük'te, ölülerin evlerin içine, oturdukları sekilerin altına bir hasır içine, sarılı olarak gömülmesi yaygın bir adettir. Bu durum, ataların anılarının korunması amacıyla yüzlerinin sıvandığı, boyandığı ve gözlerine taşlar yerleştirildiği ata kültü ile bağlantılı olabilir. Bebekler ve çocuklar için özel sepetler kullanıldığı ve baharda çiçekli bitkilerin toplandığı da tespit edilmiştir. Çay önü ve kafataslı yapı. Diyarbakır Çayönü'ndeki kafataslı yapı,
Neolitik dönemin dinsel yapısına ve ölü kültüne dair önemli veriler sunar. Ölüler evi olarak da adlandırılan bu yapıda, bazı odalarda sadece kafa tasları, bazılarında ise uzun kemikler gömülmüştür. Kesici aletler üzerindeki insan ve hayvan kanı kalıntıları, burada şiddet içeren bir kurban hadisesinin gerçekleşmiş olabileceğine işaret etmektedir. Mezar hediyeleri, gömü hediyeleri, ölü gömme geleneğinin ileriki aşamalarında ortaya çıkmış ve öteki dünya inancının bir göstergesi olmuştur. Genellikle günlük hayatta kullanılan eşyalar mezarlara bırakılmıştır. Antik Anadolu'nun çeşitliliği, bronz ve demir çağı gömüleri, Frig tümülüsleri, Urartu kaya mezarları, Hitit tabletlerinden imgeler. Anadolu, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, bu da ölü gömme geleneklerinde büyük bir çeşitliliğe yol açmıştır. Hititler, milattan önce 14 ve 13. yüzyıl Hitit çivi yazılı tabletleri, kraliyet cesetlerinin yakma törenlerini aktarır ve yakma işlemi öncesinde ölünün bir araba üzerinde taşındığını belirtir. Ölü yemeği ve libasyon gibi ritüellerin varlığına dair bilgiler, çanak çömlek ve hayvan kemiği buluntularıyla desteklenmektedir. Ölünün ardından gerekli uygulamalar yapılmadığında, ruhunun insanlara zarar verebileceği inancı, düzgün bir gömme ve kurban sunumlarının önemini vurgular. Urartular da diğer çağdaş kültürler gibi ölümden sonraki yaşama inanırlardı. Ritüeller, ölünün mezara taşınmasından gömme anına kadar törensel ritüeller gerçekleştirilirdi. Gömü anında ölü yemeği yenmesi yaygındı. Libasyonlar, kurban kanı, şarap ve su kullanılarak dini törenlerde ve ölü gömmelerde yapılırdı. Mezar çeşitleri, Urartu döneminde basit toprak ve taş mezarlardan dromoslu, geçitli veya dromossuz oda mezarlara, hatta anıtsal kaya mezarlarına kadar çeşitli tiplerde mezarlar bulunmaktaydı. Kral ve soylu sınıfa ait mezarlara çok basamaklı merdivenlerle girilirken, halka ait mezarlara bir veya birkaç basamaklı merdivenle girilirdi. Mezar hediyeleri, mezar buluntuları arasında adak eşyaları, miğferler, kemerler ve mühürler üzerindeki betimlemelerden bilgi edinilmiştir. Yiyecek ve içecek kapları, ruhların yaşayanlara rahatsızlık vermemesi amacıyla mezara bırakılırdı. Frigler, halk mezarları oldukça basit ve sade olup, yerleşim merkezi içine veya dışına yapılan gömüler, basit toprak mezar ya da küpler içine yapılmış kremasyon, ölü yakma, mezarları şeklinde olabilirken, soylu mezarları gösterişliydi. Gordiyon, Boğazköy, Pazarlı ve Ankara'da bu tip mezarlar arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Antik Yunan dünyasında ölüm, hayatın son bulması ve ruhun bedenden ayrılması olarak algılanırdı. Ruhun yaşamaya devam ettiğine, ancak yeraltı dünyasının baş tanrısı Hades'in yanına gittiğine inanılırdı. Bu inanç, ölen kişinin öbür dünyada rahat ve huzur içinde varlığını sürdürmesi için belirli ritüellerin uygulanması gerekliliğini doğurmuştur. Gömülme törenlerinin eksik yapılması durumunda ruhun Hades'te huzur bulamayacağına ve bir gölge gibi dolaşacağına inanılırdı. Cenaze ritüelleri, protesis yani ölünün sergilenmesi, cenaze merasimlerinin ilk aşamasıydı. Ceset yıkanır, yağlanır ve yatağına yatırılıp üzeri örtülürdü. Bu, hem ölümün gerçekten ispat edilmesi hem de ailenin yas tutması için önemliydi. Ekfora yani cenaze alayı. Ceset, özel bir sedyede taşınarak mezarlığa götürülürdü. Kadınlar, alay boyunca ağıt yakar ve yüzlerini bıçakla çizerek, saçlarını keserek yas tutarlardı. Gömme işlemi, hem inhumasyon yani toprağa gömme hem de kremasyon yani ölü yakma işlemi uygulanırdı. Kremasyon sonrasında küller şarapla ıslatılır, yanmış kemikler ve küller toplanarak mermer kül kaplarına, taş veya terrakota kaplara konulurdu. Mezar sunuları ve hediyeler. Gömme işleminden sonra sunular yapılırdı. Bu sunular, ölüyü öteki dünyada mutlu etmek ve yaşayanlara musallat olmasını önlemek amacı taşırdı. Yiyecekler,
ballı kekler gibi, içecekler, şarap, parfümler, çelenkler, kişisel eşyalar, takılar, silahlar ve Sharon'a ödeme için kullanılan sikkeler mezarlara bırakılırdı. Mezarların yanına sunu olarak lekitoslar, parfüm şişeleri konulurdu. Mezar çeşitleri. En basit mezar tipi toprağa açılmış, yaklaşık 2 metre ebadında dikdörtgen çukurlardı. Üzerleri toprakla örtülür, stel adı verilen dikdörtgen veya kare bir taş dikilirdi. Hanların, beylerin ve varlıklı kişilerin mezarları ise hazine gibi gizli tutulur, üzerleri taş ve toprak yığınlarıyla örtülerek tümsek haline getirilirdi. Anadolu'da kaya mezarları, tümülüsler, yeraltı mezar odaları ve lahitler de yaygındı. Mezar yazıtları ve iletişim. Mezar yazıtları, ölen kişinin kimlik bilgileri ve günlük yaşamından sahneler içerebilirdi. Bu yazıtlar, aynı zamanda mülkün aile içinde kalacağını belirtir. Mezara zarar verenleri, lanetler ve cezalar belirlerdi. Roma dünyasında ölüm, pratiklik, hukuk ve toplumsal yapı. Antik Roma'da ölüm ve mezarlar, insanlığın en eski çağlarından itibaren sürekli ön planda olan hususlardı. Ancak resmi Roma dinlerinde ölümden sonraki hayata pek yer verilmemesi ilginç bir özellikti. Epikürcü felsefe, ruhun ölümsüzlüğüne inanmıyor, ölümün sonsuz bir uyku olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen mezar sanatı ve cenaze törenlerine verilen önem ciddi bir kontrast oluşturuyordu. Mezarın sonsuzluğu ve huzuru Romalılar için en önemli konulardan biriydi. Cenaze ritüelleri ve gelenekleri, ölü hazırlığı ve pompa funebris yani cenaze alayı. Kişinin öleceği anlaşıldığında aile yakınları toplanır, ölü yıkanır, yağlanır ve ağzına Sharon sikkesi konurdu. Cenaze alayı genellikle geceleri meşalelerle düzenlenirdi. Varlıklı kişilerin cenazelerini erkek akrabalar veya özgürlüklerini verdiği eski köleler taşırken, fakir kişilerin cenazeleri 4 kişi tarafından taşınırdı. Yani zenginin ve fakirin gördüğü muamele eski çağlarda da farklı değildi. Gömme biçimi, Roma döneminde de hem inhumasyon hem de kremasyon yaygın olarak uygulanmıştır. Anadolu'da kaya mezarları, tümülüsler, yeraltı mezar odaları, lahitler ve mozele binaları gibi çeşitli mezar tipleri görülmekteydi. Mezar hediyeleri, Roma mezarlarında kişisel eşyalar, yiyecek, içecek kapları, kandiller, tanrıça heykelcikleri, yüzükler, takılar, aynalar ve hatta çiviler gibi çeşitli eşyalar bırakılırdı. Bazı yazıtlar, mezar sahibinin yaşarken kullandığı teçhizat ve eşyanın kendisiyle birlikte Hades'e yollanmasını arzuladığını göstermektedir. Ölüler Festivalleri, Roma'da 13 ve 21 Şubat arası Ölüler Festivali olarak kutlanır. Sevilen kişilerin mezarlarına adaklar ve hediyeler bırakılırdı. Bu adaklar ve yiyeceklerin amacı, ölüleri canlı tutmaktan çok, ata kültüne yönelik dinsel bir ritüelin yerine getirilmesiydi. Özellikle bir Roma dönemine ait mezar bulduğunuzda 13 ve 21 sayılarına göre de ölçeklendirme yapmanız gerekeceğini de unutmayın. Mezar korunması ve cezalar. Roma hukukuna göre mezarlara saygısızlık en ciddi suçlardan biriydi ve ölümle cezalandırılabiliyordu. Mezarın tahrip edilmesi, ölüye zarar verilmesi veya mezardan bir taş dahi alınması kutsallığa ihanet olarak kabul edilirdi. Mezar yazıtları, mülkün sonsuza dek aile içinde kalacağını belirtir ve yabancıların kullanımı veya zarar vermesi yasaklanırdı. Ve bu şekilde çok ağır cezalar olduğundan dolayı, daha sonraki nesillere de tahrip olmadan mezarların ulaşmasındaki en büyük etkenlerden başta gelenleridir. Mezar dernekleri, Roma İmparatorluğu kentlerinde sosyal birer kulüp olarak işleyen mezar dernekleri bulunurdu. Bu dernekler, üyelerinin köleler dahil her seviyeden düzgün bir şekilde gömülmesini garanti ederdi. Cenaze masraflarının üyelik ücretlerinden karşılanması, rutin mezar törenlerinin yapılması ve libasyonların sunulması gibi yükümlülükleri vardı.
Eski Mısır ve Türk dünyasında benzerlikler ve farklılıklar. Mısır mumyaları, piramitler ve Türk kurganları, balballar. Eski Mısır ve Türk kültürleri arasında farklı coğrafyalara ve zaman dilimlerine ait olsalar da ölüm ve ölü gömme gelenekleri açısından şaşırtıcı benzerlikler bulunmaktadır. Mısırlılar, ölümden sonra yaşamın devam edeceğine kuvvetle inanır ve cesedin bozulmamasını sağlamak için mumyalama işlemini mükemmelleştirmişlerdir. Firavunların mezarları olan piramitler, bu inancın en görkemli somut örnekleridir. Mumyalar için ağız açma töreni yapılırdı ki, mumya, ikinci hayatında yiyip, duyup, görebilsin. Mezara kişinin özel eşyaları, günlük kıyafetleri, yiyecekler, sapti, filavati veya usepti adı verilen heykelcikler, öbür dünyada angarya işlerde vekil olacak işçiler ve ölüler kitabı konulurdu. Ölenler için tanrılar katında bir duruşma yapıldığına ve Osiris'in başkanlık ettiğine inanılırdı. Türk kültüründe ölüm ve toprakla ilişkili inançlar. Türkler de öldükten sonra bu dünyadakine benzer bir hayat yaşayacaklarına inanırlardı. Bu inanç, Proto-Türk, Hun, Göktürk ve Uygur topluluklarıyla ilgili arkeolojik kazılarla desteklenmektedir. Toprağa gömme işlemi. Tarih boyunca farklı Türk boylarının değişik defin ritüelleri uyguladığı görülse de, toprağa gömme en temel uygulama olmuştur. Ölünün üstüne toprak atılması, yas alameti olarak baştan toprak ve kül savrulması gibi toprakla ilişkili birçok inanış ve büyüsel uygulama söz konusudur. Kurganlar ve balballar. Eski Türklerde ölenin mezarının üstüne hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar taş dikilirdi. Bunlara balbal denirdi. İbn Fadlan'ın eserinde Oğuzlardan bahsederken bu adeti anlatır. Eğer ölen kimse, sağlığında insan öldürmüş kahraman biri ise, öldürdüğü insan sayısı kadar ağaçtan suret yontup, bunları kabrinin üzerine dikerler. Bunlar onun hizmetçileridir. Cennette ona hizmet edecekler denilir. Bu sözler, eski Türklerde ölümden sonraki hayata inancın varlığını göstermektedir. Cenaze törenleri, yani yo. Eski Türklerde cenaze törenlerinin tamamına yo ismi verilirdi. Gömülmeden sonra 3. veya 7. günde yenilen yemeğe de yo denirdi. Cenaze töreni sırasında kubbeli otağı altına konan cesedin etrafında at koşturulur, matem tutanlar yüzlerini bıçakla çizer, saçlarını keser ve kanla karışık gözyaşı dökerdi. Bu tören 7 kez tekrarlanırdı. Gömü biçimleri, eski Türklerde ölenin cesedini yakma, ağaca asma veya toprağa gömme şeklinde 3 farklı uygulama görülürdü. Bazen ölünün atı da yakılır, külleri eşyalarıyla birlikte ölüyle gömülürdü. Mezar hediyeleri, ölen kişiye en güzel elbiseleri giydirilir, sevdiği eşyaları, silahları, yiyecekler ve hatta atı da mezarına gömülürdü. Bu, ölümden sonraki hayatı için bir hazırlık olarak görülürdü. Ölünün öteki dünyada aç kalmaması için yiyecek maddeleri, vergilerini ödeyebilmesi için de bir miktar para tabuta konulurdu. Günümüze yansımalar ve süreklilik. Modern cenaze törenleri, mezarlıklar, anma günleri. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu geleneklerin birçoğu, farklı şekillerde olsa da günümüz toplumlarında da varlığını sürdürmektedir. Örneğin eski Türklerin ölümle alakalı en önemli adetleri olan ölünün arkasından yo aşı, yani ölü yemeği vermek ve yas tutmak, aynısıyla günümüzde de devam etmektedir. Özellikle Ankara Polatlı yöresinde bu adetler canlılığını korumaktadır. Yas tutmak, ölüm acısını ifade etmek için saç kesme, yüzü tırnakla kanatma gibi uygulamaların tarihsel izdüşümleri güncel beddualarda, kül başan, toprak başan hala görülmektedir. Mezar ziyaretleri ve sunular, mezarlara su dökülmesi, ölü için dua edilmesi, helva veya yemek dağıtılması gibi uygulamalar farklı kültürlerde ve günümüzde de devam etmektedir. Mezarlara buğday serpilmesi, bozuk para veya şeker konulması, ölülerin susayacağı inancıyla testi bırakılması gibi detaylar da
mevcuttur. Ölünün eşyaları. Ölenin eşyalarının dağıtılması, ölenin ruhunu rahatlatma amacı taşır. Bazı yörelerde hala ölen kişinin yaşarken, sevdiği eşyalarının mezara konulması geleneği vardır. Mezar koruması. Antik dönemdeki gibi mezarlara zarar verilmesini yasaklayan ve cezalandıran anlayışın izleri, günümüzde de mezarlıkların kutsal ve dokunulmaz kabul edilmesinde görülebilir. Belirli günlerde anma. Eski Türklerde ölümden sonraki 3., 7., 40. gün ve yıl sonunda anma törenleri yapıldığı görülür. Bu gelenek günümüz Alevi ve diğer Türk topluluklarında da farklı varyasyonlarla sürdürülmektedir. Anadolu'daki karma yapı. Anadolu'da Roma İmparatorluk döneminde bile farklı gömü tipleri ve adetleri bir arada görülebilmekteydi. Çünkü kentler kozmopolit yapılarla yeni göçmenleri de barındırıyordu. Günümüzde de Buldan Mezarlığı'nda bazı mezarların antik dönemde kullanılan mezarlara öykünerek yapıldığı anlaşılmaktadır. Sevgili izleyiciler, bu tarihi yolculuğumuzun sonuna gelirken, kadim uygarlıkların ölüm karşısındaki tutumlarının, onların inanç sistemleri, toplumsal yapıları ve dünya görüşleri hakkında ne kadar zengin bilgiler sunduğunu gördük. Ölüm korkusu, insanları bilinçaltına yerleşerek geleceği bilme isteğini de yaratmıştır. Bu nedenle insanlar doğanın bu zoraki dayatması karşısında kaygı ve korku duygularını gidermek için sürekli yeni arayışlara girmiş ve bu arayışlar geçmişten günümüze bilgi birikimine dönüşmüştür. Mezarlar ve ölü gömme gelenekleri sadece bir bedenin toprağa verilmesi değil, aynı zamanda yaşayanların ölüye duyduğu saygıyı, sevgiyi ve özlemi gösteren, kültürler arası farklılıkların etkileşimiyle sürekli değişen ve gelişen bir kültürel davranıştır. Tarihin her aşamasında bu uygulamalar milletin uygarlık seviyesi, gelenekleri ve dini inançları tarafından şekillendirilmiştir. Bu videoda ele aldığımız gibi, ölümün bir son olmadığına, yalnızca bu alemden öteki aleme gidiş olduğuna inanılması birçok kadim uygarlıkta ortak bir tema olmuştur. Bu inanç, günümüze kadar gelen birçok ritüelin ve adetin kökenini oluşturmuştur. Umarım bu kapsamlı video, antik çağlardan günümüze ölü gömme geleneklerine dair derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, tarih sadece geçmişin incelenmesi değil, aynı zamanda şimdiyi ve geleceği anlamanın bir yoludur. Bir sonraki derinlemesine, tarih yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.